Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz 5 şiş görünümlü dikişsiz 2 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Elinizde böyle ortalama birer metre kadar artık ipiniz varsa böyle bir model yaparak değerlendirebilirsiniz. İplerimin hepsi hanımlar piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden. Patiğimde kullandığım şişlerim ise böyle kısa 2 şiş 3 numara. Hemen modelimi göstereyim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif bir model oldu. Ajurlu, renkli bir model. Patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok ve baştan sona dikişsiz yapıldı. 2 şiş ile 5 şiş patik bilmeyen ve 5 şiş seven hanımlar için de iyi bir fikir diye düşünüyorum. Ve bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize burun kısmından başlıyoruz hanımlar. Krem ipim ile başlayacağım. 12 ilmek olarak ipimin ucunda bir miktar, minik bir miktar ip bırakıyorum. 12 adet ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 adet ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız hanımlar. Hepsini sırasıyla ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Ön yüzde artırmalarımızı yapacağız hanımlar artık. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum buraya. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine buraya bir artırma yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzde artırma işlemini yaptık. 14 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz. Arka yüzde artırma işlemi yok. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. Artırma işlemine yine ön yüzde devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ikinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimden hemen sonra artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum yine ve kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi patiğimizin arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmeklerimizde yine ters örüyoruz hanımlar. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmalara ön yüzde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece şişimizde 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 2 ilmeği örüp artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp yine artırmamızı yapacağız. Hanımlar, ben bu modelimde şişimde 28 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım ve modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte 28 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından da birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben 28 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Yeniden ön yüze geldim. Bu renkli ipimi de hazırladım. Modelimize başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplamda 3 adet ilmeğimi örüyorum.
Toplam kenarda 3 ilmeğim oldu. Şimdi bu renkli ipimi ekleyeceğim. Mor tonlarında ipim var. 4 ilmek örüyorum. Şu birinci ilmeğim. Şu 2 hemen mor ipimin ucunda bağlayacağım hanımlar. Krem ipime patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde. Şimdi 4 ilmek mor ile öreceğim. İpimin ucunda şöyle gizleyeyim. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. ilmeğim. 4 tane morumu ördüm. Araya 2 tane krem örüyorum. 1, 2. Yeniden 4 tane mor. 2, 3, 4. Yanına 2 tane krem. 1, 2. İp geçişlerinde hanımlar bu bölümleri biraz esnek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. Modelimiz güzel düşsün. Tekrardan 4 tane mor örüyorum. Yanına 2 tane krem. 4. modelim için de yine 4 tane morumu örüyorum. Ardından şişimde kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile ördüm. Modelimizin ilk sırasını tamamladık ön yüzde. Arka yüzdeyim şimdi. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ters ördüm. Şu şekilde mor ipimi alıyorum. 4 morumu arka yüzde ters olarak mor ipim ile örüyorum. Aralardaki 2'şer kremimi de krem ipim ile örüyorum. Mor ilmeklerimizi mor ipimiz ile, krem ilmeklerimizi de krem ipimiz ile örüyoruz hanımlar. Yine araya 2 tane kremimi ördüm. 4 tane morum var. 2 kremimi örüyorum. 4 tane morum var. Ve kalan 3 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde modelimizin 2. sırasını tamamladık. Şimdi hanımlar geldik modelimizde ön yüze. Bu aşamada ajurlarımıza da başlayacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ve 3. ilmeğimi de krem ipimle ördüm. Hanımlar şimdi önde 2 tane ilmeğim var. Sağa doğru kesim yapacağım. Şu 2. ilmeğin içinden girerek sağa doğru kesim yapabiliriz. Fakat ben öyle zorlandığım için şöyle yapıyorum. 2. ilmeğimi alıyorum. Şu ilk ilmeğimin önüne bırakıyorum ve ikisini birlikte keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Bu aşamada mor ipimi de keseceğim hanımlar. Mor ipimizle işimiz bu kadardı. Çünkü bir sonraki modeli farklı bir renk ile çalışacağız. Hemen mor ipimin ucunu da bağlayacağım. Renkli ipimiz sadece bu kadar gidiyor. Ardından sağa doğru kesimimi yaptım. Ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Bu defa öndeki 2 ilmeğimi aynı anda yani sola doğru kesim yapıyorum. İlk modelimizi yaptık. Aradaki 2 ilmeğimi kremimi düz ördüm. Bir diğer modelimi yapacağım. Şu ilk 2 mor ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. 2. ilmeğimi ilkinin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek ördüm. Artırma yapıyorum ve öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte sola doğru kesim yapıyorum. Buralarda hanımlar 2 ilmek kesiyoruz fakat 1 ilmek artırıyoruz. İlmek sayıları azaldı gibi görünüyor fakat modelin ilerleyen bölümlerinde kesilen ilmekler yerli yerine gelecek geri. Aradaki 2 kremimi ördüm. Tekrardan diğer modelimi yapacağım. Şu öndeki 2 mor ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. Ajurumu yaptım yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Arada 2 tane kremim var, düz ördüm. Sonuncu modelimi yapacağım. Yine şu öndeki 2 moru alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıp ardından ipimi şişime doladım ve öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelimizin 3. sırasını tamamladık. Arka yüzdeyiz hanımlar, modelimizde 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde tamamen ters olarak örüyorum. Ön yüzde ajurlu modelimizi kuruyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Model kurulumu sadece ön yüzde yapılıyor ajurlu bölümde. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelimizde 5. sıradayız. Ajurlarımıza da devam ediyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanında bir saniye sonuncu ilmeğimi örmemişim. Tekrardan bir öreyim hanımlar. Şöyle. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yanına bir ilmek daha ördüm. Kenarda 2 ilmeğimizi ördük hanımlar. 2 ilmekten sonra bakın alttaki ajurumun
Hemen sağ tarafındaki 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi hanımlar sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek ördüm. Sağa doğru kesim yaptım. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Hemen ikinci modeli yapacağız. Kesim yaptıktan sonra hemen bakın öndeki ajurumun önünde 2 tane ilmeğim var. Tekrar bu ilmeklerimi sağa doğru kesim yapıyorum. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İkinci ajurlu modelimizde yaptık. Üçüncüye geçiyorum. Öndeki 2 ilmeğimi aldım hanımlar. Sağa doğru kesim yapıyorum. Artırdım. Bir ilmek ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesim yapıyorum. Dördüncü ve sonuncu modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. Artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Arka yüze geçtik hanımlar. Modelimizde 6. sıramıza. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Altıncı sırada arka yüzde ilmeklerimiz ters örülüyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Şimdi hanımlar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ajurlu modelimizde son sırayı yapacağız. Ön yüzde eksilen ilmeklerimizi bu bölümde tamamlayacağız. Bu bölümü dikkatlice izleyelim hanımlar. Biraz farklı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ve üçüncü ilmeğimi örüyorum. İlk 3 ilmeğimi ördükten sonra bir tane ajur yaptım. Artırma yapıyorum. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Şimdi burada tekrar artırma yapıyorum. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. 2 ilmek kesip tekrar artırma yapınca alttaki eksilen ilmeklerimizi de yerine koymuş oluyoruz. Artırma yaptım. Yeniden 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar artırma yapıyorum. Bakın şu öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Şöyle ikisini birlikte keserek örüyorum. Ve yine bir tane artırma yaptım. Yeniden 3 ilmek öreceğim. 1, 2, 3. Artırma yapıyorum. Şu öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Artırma yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Yeniden artırma yapıyorum. İlk başta başlarken hanımlar kesim yapmadan artırma yapmıştık. Bu sol tarafta da artırma yaptıktan sonra öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Kesimimi yaptım ve son bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimizde böylece yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. 8. ve sonuncu sıramız bu şekilde. Hepsini gördüğünüz gibi arka yüzde sırası ile ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm hanımlar. Geldik ön yüzdeyiz. İlk modelimizi böylece tamamladık. Bakın şeklimiz böyle. Biraz şöyle açılınca ajurlu model kendini gösteriyor. Görüntümüz bu şekilde. Hanımlar model aralarında 2 sıra öreceğiz. Yani ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örmemiz gerekiyor. Sonrasında da bir diğer modelimize geçeceğiz. Model aralarında 2 sıramız var. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Hepsi düz örülüyor. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüze geçtiğimiz anda bir diğer modelimize başlayacağız. Aynı ilk modelimizle aynı şekilde yapacağız. Fakat mor değil de sarı rengimi kullanacağım. Renkli yapacağım. Dileyen 2 renkte kullanabilir. Aynı renkle devam edebilir modeline.
Sonuncu ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi de gördüğünüz gibi ön yüzdeyiz. İkinci modele başlayacağız. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimle birlikte toplam 3 ilmek örüyorum. Sonra diğer rengime geçiyorum, sarı. Şöyle sarı ipimi de aldım. Buraya 4 ilmek sarımı örüyorum. 4 tane sarı. Şu birinci sarı ilmeğim. Şu 2. Hemen sarı ipimin ucunda hanımlar burada. Şöyle krem ipime bağlayayım. Devam ediyorum. 4 tane sarı örecektim. Şu 3. sarım, şu da 4. 4 sarı, 2 krem. Araya 2 tane krem ördüm. Tekrardan 4 ilmek sarı örüyorum. Hemen yanına 2 tane krem. 4 tane sarı örüyorum. 2 tane krem. Ön yüzde modelimizin birinci sırası. Modelimiz toplamda 8 sıradan oluşuyor. İlk sırasını yapıyoruz. En son, pardon, şuraya 5 sarı örmüşüm hanımlar. Hem konuşup hem örünce düzeltiyorum. Bakın şurada 5 sarım var. Birini açtım, 4 sarım olacak. 4 sarı, 2 krem, 4 ilmek sarı, 3, 4 ve kalan 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. İlk sıramız bu kadardı. Geri dönüyorum. Modelimde ikinci sırada arka yüzdeyim. İlmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile, sarı ilmeklerimizi de sarı ipimiz ile örüyoruz. 4 tane sarımı ördüm. Yanına 2 tane krem örüyorum. Arka yüzde olduğum için ters olarak ördüm. 4 tane sarı. 2 tane krem. 4 tane sarı. 2 tane krem. 4 tane sarı. Ve son 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Ön yüzde 3. sıradayız. Ajurlarımızı başlatacağız. Öncelikle kenardaki 3 kremimi düz ördüm. Şimdi sağa doğru kesim yapacağım. Öndeki 2 sarı ilmeğim var. İkinci sarı ilmeğimi alıyorum. İlkinin önüne bıraktım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu aşamada sarıyla da işimiz bittiği için sarı ipimi de keseceğim hanımlar. Hemen sarı ipimin ucunu kendisine şöyle krem ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye düğümümü attım. Şimdi sağa doğru kesim yaptım. Bir tane artırıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 sarı ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Yani ikisini birlikte keserek örüyorum. Aradaki 2 kremim düz örülüyor. Yeniden şu ilk 2 sarıyı alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Artırma yaptım. Yeniden öndeki 2 ilmeği de birlikte sola doğru keserek örüyorum. Arada 2 kremim düz örülüyor. 3. modelime geçtim. Yine ikinci sarı ilmeğimi ilkinin önüne bırakıp ikisini sağa doğru kesim yapıyorum. Artırma yaptım. Öndeki 2 sarı ilmeğimi de sola doğru kesim yapıyorum. Arada 2 tane kremim var. 4. ve sonuncu modelimizde aynı şekilde yapıyoruz. Önce sağa doğru kesim yaptım. Artırma yapıyorum. Öndeki 2 sarı ilmeğimi de kesiyorum. Kalan 3 ilmeğim düz örülüyor. 3. sıramızı ön yüzde tamamladık. Arka yüzde 4. sıradayız. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamı ters örülüyor. Artırdığımız ilmekler dahil hepsi. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Modelimizde şimdi de 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine ajurlara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardına bakın ajurumun sağındaki 2 ilmek üzerinden sağa doğru kesim yapıyoruz. İkinci krem ilmeğimi ilk ilmeğin önüne bırakıp ikisini birlikte keserek ördüm. Artırdım. 1 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum hanımlar. İlk modelimizi yaptık. Hemen ikinciye başlıyoruz. Bakın ajurumun sağındaki 2 ilmeğim. Sağa doğru kesim yapıyorum. Artırdım. 1 ilmek düz ördüm.
Artırdım. Öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. 3. modeli yapıyoruz. Yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. Artırdım. 1 ilmek düz örüyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. 4. ve sonuncu modele geldim. Öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesimimi yapıyorum. Artırdım. 1 ilmek düz ördüm. Artırdım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 5. sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzde modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzde ve 7. sıradayız. Ajurlara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ördüm. Tekrar ilmek sayıları yerli yerine gelecek hanımlar bu aşamada. 3 ilmekten sonra artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Şu aradaki ikili ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. Şu öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Tekrar artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. Öndeki 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek ördüm. Artırma yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Artırma yaptım. Bu defa ilk baştaki hanımlar kesim yapmadan artırma yapmıştık. Bu sol kenarda da artırma yaptıktan sonra öndeki 2 ilmeği kesiyoruz ve sonuncu ilmeğimizi düz örüyoruz. Geri dönüyoruz yine arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde 8. ve sonuncu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Böylece hanımlar 2. modelimizi de birlikte tamamladık. Kafanız karışmasın diye bu bölümlerde hiç modeli atlamadım, sıraları atlamadım. Tek tek göstermeye çalıştım. Son kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Modelimiz bitti. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra boyunca ilmeklerimizi öreceğiz. Ardından da diğer ipimizle ben 3. modelimi yapacağım. Toplamda patiğimizin ön yüzüne 3 tane model kurduk. Ben mor, sarı ve yeşil kullandım ama sizler dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz bu bölümü. Şimdi hanımlar 2 sıra ördükten sonra 3. modelimizi de ilk 2 modelde olduğu gibi örelim. Kafanız karışacak olursa ilk 1. ya da 2. modelin yapım aşamalarını videoda takip ederek 3. modeli de rahatça yapabilirsiniz. Bu şekilde 3. modelimizi tamamlayalım. 3. modelden sonra yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimizi örelim gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımına geçelim. Evet hanımlar, ben 3. modelimi de tamamladım. 3. modelimden sonra da ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ilmeklerimi düz ördüm. Modelimizin ön bölümünü bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Önce bileğimizde sağ kenarı, sonra da sol kenarımızı yapacağız. Şişimizde 28 ilmeğimiz vardı. 2'ye bölünce yanlara 14'er tane ilmek düşüyor. Hanımlar, patiğimizin şu bilek bölümüne, şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bu bilek bölümündeki 7 ilmek haroşa olacak. Bu sağ kenardaki 7 ilmeği de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Bu şekilde 14 ilmeğimi öncelikle öreceğim. 6, 7 ilmeğim oldu. 8, 9, şu 10. ilmeğim 11, 12, 13 ve 14. ilmeğimi örerken şu öndeki 2 ilmeğimi yer değiştirerek öreceğim hanımlar. Bakın şu öndeki 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. 14. ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Saydığımız anda hanımlar bakın bu sol tarafta da 4, 8, 12, 14 ilmeğimiz kalıyor.
Biz öncelikle bu sağ tarafı yapacağız. Sol taraftaki 14 ilmeğimiz bekleyecek. Bu ilmeklerin kaçmaması için hanımlar böyle yedek şişiniz varsa şişte de bekletebilirsiniz. Şişiniz yoksa da tığ yardımı ile ilmeklerin içinden ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını da önleyebilirsiniz. Yedek şişim olduğu için ben geri dönüyorum. Buradaki ilmeklerimi bekleteceğim. Bu aşamada ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte bu kenarda 7 haroşam var. Haroşalarımı düz öreceğim. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7 haroşamı ördüm. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar, tekrar ön yüzdeyiz. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Aynı işleme devam edeceğiz. Kenardaki bilek bölümündeki kenara 7 ilmek haroşa öreceğiz. Sağ kenarda kalan 7 ilmeğimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Öncelikle bakın 7 haroşama geldim. Yine buraları da düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde de kenardaki 7 haroşamı düz öreceğim. Kalan 7 ilmeğimi de arka yüzde ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm yine. Şimdi geri dönüyoruz. Baktığımız anda hanımlar burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar biz bu aşamada ben 2 diş haroşa ördüm buraya şu anda. Toplamda bu kenarımıza 14 diş haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi mutlaka ayağınıza deneyerek yapın hanımlar. Şöyle ki patiğinizi ayak burnundan itibaren şöyle tutacaksınız, ayak parmaklarınızın ucundan itibaren. Bu arka bölümünü şöyle topuğunuzun bu kenarına gelene kadar ölçerek bu şekilde örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonrasında yok benim patiğim küçük oldu, yok büyük oldu, yok ölçüleriniz tutmadı gibi yorumları kabul etmiyorum. Çünkü mutlaka bu aşamada ayağınıza ölçün hanımlar. Her videomda söylüyorum. Yine söyleyeceğim çünkü sık sık aynı yorumlar tekrar geliyor. Videolar doğru düz dinlenmiyor diye düşünüyorum. Kafanıza göre ha burası böyleymiş deyip hani videonun devamını kapatarak devam ediyorsunuz patiği. Söylediğim uyarıları da bu şekilde duymuyorsunuz. Mutlaka dinleyin hanımlar. Ayağınıza ölçün. Bu şekilde tam sonuç elde edersiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu kenarını ölçülerimize göre ayağımıza ölçerek örelim gelelim. Sonra birlikte sol kenarımıza başlayalım. Evet hanımlar bakın sağ kenarımı tamamladım. 14 sıra haroşa ördüm buraya. Bu aşamada bu krep ipimi haroşalı tarafta değil de bu sağ kenarda bıraktım. Şimdi buradaki ilmekler kaçmasın diye ilmeklerin içinden tığ yardımıyla bir ip geçireceğim. Hani yedek şişiniz varsa burada şişiniz bekleyebilir, sıkıntı yok, fakat tabanımızı örerken bu şişler elime takılmasın diye, hani tabanı rahat örebileyim diye ilmeklerin içinden ip geçireceğim hanımlar. Sonrasında buradaki ilmeklerimizi patiğimizin topuğunu yaparken yeniden şişimizi takıp kullanacağız. Hemen şu renkli ipimin ucunu da bağlayacağım şöyle, açılıp da sökülmesin diye, sonradan kaçmasın ipimiz. Ve krem ipimin ucunu da kenarda şöyle minik bir miktar bırakıp kesiyorum. Sağ kenar bitti. Şimdi sol kenarımıza başlayacağız hanımlar. Bu bilek bölümünden başlayarak ipimi buraya ekleyeceğim, krem ipimi. Yine bilek bölümüne 7 ilmek haroşa öreceğiz. Bu defa da sol kenardaki 7 ilmeğimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Hemen 2 ilmek ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle kendine bağladım. 2 ilmek ördüm. Buralar haroşa. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. 5, 6, 7 ilmek haroşamı düz ördüm. Kenarda kalan 7 ilmeğimi de bakın şu anda ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Kenardaki 7 ilmeğimi ters öreceğim arka yüzde. Bilek bölümündeki son 7 ilmeğim de haroşa olduğu için onları da düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim haroşa, düz olarak örüyorum ilmeklerimi. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar burada da yine bir diş haroşamız oldu. Ben sağ kenara 14 haroşa yapmıştım. 14 sıra. Buraya da 14 sıra haroşamı yapacağım. Eşit olacak. Bu aşamada sizler de bu sağ kenara kaç diş kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayıda haroşalarınızı örün gelin hanımlar. Sonra da birlikte tabanımıza başlayalım.
Evet hanımlar, patiğimin bu sağ sol kenarında 14 sıra haroşa olacak şekilde ördüm, tamamladım. İpimi yine bu aşamada bakın haroşalı tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Yine buradan da hanımlar ilmekler kaçmasın diye tığ yardımı ile buradan ip geçireceğim yine. Şöyle ilmeklerin içinden tığımı geçiriyorum. Sonra da şöyle bir ip geçireceğim. Hemen ipimin ucunu da bağlayayım ki hanımlar şöyle sökülmesin. Yine krem ipimi kenarda minik bir miktar bırakıp kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü böylece tamamladık. Şimdi burundan itibaren tabanımızı yapacağız. Burnumuza başlarken şöyle ucunda bir miktar ipimiz kalmıştı. Krem ipimi bu defa bu ipime bağlayacağım. Patiğimize 12 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. Şimdi ön yüzden 12 ilmek başladığımız yerden 12 ilmek çıkaracağız bu bölümden. Yine hanımlar ilk ilmeğimi başlangıç kenarlarımız biraz sık olduğu için tığ yardımıyla şöyle çıkarıyorum. Şişime takıyorum. Sırasıyla bakın buralardan ilmekler çıkarıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Sonrasında sırasıyla bakın kenar ilmek yerine giriyoruz hanımlar. İlk başlangıç yerlerine giriyoruz. Buradan ilmeğin iki kanadına birden ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11 ve son kenar ilmek yerimiz şuraya denk geliyor. Bu kenardan girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkaracağım. Yok biraz sık olduğu için tığımdan yardım alacağım. Şu da 12. ilmeğim. 12 ilmeğimizi çıkarttık hanımlar. Geri dönüyoruz. Bu kısımda da yine ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar bu aşamada artık patiğimizin tabanı üst bölüme eklenecek ve ilmek sayılarımız da artacak. Bunu da şöyle yapacağız. Yan kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Bakın hemen şuralardan ilk kenar ilmek yeri belli. Bakın V şeklinde duruyor burada. Hemen şu kenarlarımız bakın. Kenar ilmek yerine giriyorum buradan. Bir adet ilmek çıkarttım. 12 ilmek şişimde vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 13 ilmek oldu. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde önce sağ kenardan sonra da sol kenardan yapıyoruz. Sağ kenardan ilk ilmeğimi çıkarttım. Şimdi şişimdeki 12 ilmeğimi öreceğim. Şu 12. ilmeğimi de ördüm. Ardından bu sol kenardan da bakın sıradaki kenar ilmek yerlerimiz hemen şurada. Şurada bakın. İlk kenar ilmek yerim burası. Yine ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkartıyorum. Böylece şişimizde 14 ilmek oldu. İlk ilmeği sağ kenardan çıkarttık. İkinciyi de sol kenardan çıkarttık. 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. Kenardaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde sıra sonuna kadar ters olarak öreceğim. Sadece ön yüzde ilmek çıkartma işlemi yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters örüyoruz. Son kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Geri dönüyorum. Yine ilmek çıkartma işlemine devam edeceğiz yanlardan. Bakın sıradaki kenar ilmek yerimiz şu. Hanımlar aynı yere girip tekrar bir ilmek çıkartmıyoruz. Ya da sıradaki kenar ilmek yerine atlayıp bir sonrakinden ilmek çıkartmıyoruz. Sırasıyla ilmek çıkartma işlemi yapacağız bu patiğimizde. Bir sonraki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden. Şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şişimde 14 ilmeğim vardı. Bir ilmek de bu sağ kenardan çıkarttım. 15 ilmeğim oldu. Şişimdeki ilmekleri sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm ve sıradaki kenar ilmeklerimiz bakın şurası. Buraya da girerek şöyle bir adet ilmek çıkartıyoruz. Böylece 16 ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri dönüyoruz yine. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Aynı işleme devam ediyoruz hanımlar. Sıradaki kenar ilmek yerine girdim.
Buradan bir adet ilmek çıkarttım. Şimdi 17 ilmeğimiz oldu. Şişimde kalan diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm ve sıradaki kenar ilmek yerim burası. Bu ilmeğin iki kanadına birden girerek kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Böylece hanımlar burada 18 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde 18 ilmeği ters öreceğiz. Ön yüzde tekrardan önce sağ sonra sol kenardan sıradaki kenar ilmek yerinden ilmekler çıkartmaya devam edeceğiz. Biz bu işleme hanımlar şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. Patiğimizin hanımlar üst bölümünü de ön yüzünde 28 ilmek olarak yapmıştık. Tabanını da 28 ilmek olarak yapmamız gerekiyor. Şimdi hep birlikte şişimizde 28 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu burun kısmını tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, şişimde 28 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu bakın bu şekilde tamamladım. Tamamen 5 şiş patik burnu ile aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi 28 ilmek üzerinden artık tabanımız örülecek. İlmek sayısı artmayacak hanımlar. İlk olarak bu 27. ilmeğimi sağdan, 28. ve sonuncu ilmeğimi de sol kenardan çıkarttım. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Böylece 27 ilmeğimiz kaldı. 28 ilmek olması gerekiyordu. Şimdi geri dönüyoruz. Sıradaki kenar ilmek yerine giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. Bir ilmek çıkarttım. Böylece yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi de ön yüzdeyiz. Bu defa ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi böyle düz olarak öreceğim. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ön yüzde olduğum için düzden keserek ördüm bu defa. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için bu defa ilmeklerimi ters öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte arka yüzde olduğum için tersten keserek ördüm. Geri dönüyorum. İlmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyorduk ve sıradaki kenar ilmek yerine girip bir adet ilmek çıkartıyorum. Son 2 ilmeği kestim ve kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarttım. Yine 28 ilmeğimiz oldu. Şimdi de ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz olarak öreceğim son 2 ilmek kalana kadar. Hanımlar, patiğimizin taban bölümünde arka yüzdeysek eğer son 2 ilmeği tersten kesiyoruz. Ön yüzdeysek eğer de son 2 ilmeği düzden kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmek çıkartıyoruz. Patiğimizin tabanı bu şekilde örülüyor. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeği düzden keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim hemen burada. İlmeğin iki kanadına birden girip buradan da bir adet ilmek çıkartıyorum. Yeniden 28 ilmeğimiz oluyor. Hanımlar, biz bu patiğimizin tabanını bu şekilde 28 ilmek üzerinden öreceğiz. Yani şöyle. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerine kadar, bakın sağ ve solda buralarda. Son kenar ilmek yerlerine kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin tabanını 28 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Ardından da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını son kenar ilmek yerlerine kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Şimdi ilk ilmeğimiz bu, sağdan ikinci ve sonuncu ilmeğimizi buradan çıkartmıştık sol kenardan. En son sol tarafta kaldık. Bu turuncu ipime takılı olan ilmeklerimi şişime alacağım artık. Topuk yapacağımız için artık bu ilmeklerimizi kullanacağız.
İpim içindeyken hanımlar ilmeklerimi takacağım. Hani kaçmasın diye. İlmeklerimi taktıktan sonra renkli ipimi içeriden çekeceğim. Sırasıyla ilmeklerimi kaçırmadan şöyle şişime takıyorum ve artık bu renkli ipimi çekiyorum. Hemen bu kestiğimiz krem ipimin ucunu yine şöyle ipime bağlayacağım. Bu aşamada hanımlar artık geri dönmüyoruz. Buradaki 14 ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz bu şekilde. Sırasıyla ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim haroşalarım. Düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine bu 7 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. Bu şekilde. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim hanımlar. Bu aşamada ilmeklerimizin hepsi tek şişte toplanacak. Bu patiğimizin taban kısmında 28 ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol kenarlarda da 14'er ilmek vardı. Hepsi tek şişte toplanınca şişimizde toplam 56 ilmeğimiz oluyor. Sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Ve buradaki kırmızı ipime takılı olan ilmeklerimi de yine şişime alacağım. Bu ilmeklerimi de öreceğim hanımlar. Şöyle sırasıyla bunları da takıyorum şişime. Kaçırmadan tek tek. Ve kırmızı ipimi de şöyle çektim. Hemen şöyle arka tarafa bir düğüm atacağım. Ve buradaki ilmeklerimi de yine ters örmeye devam edeceğim. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşalarıma geldim. Düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar ilmeklerimizin hepsi böyle tek şişte toplandı. Şimdi topuğumuzu yapacağız. Bu aşamada topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye hanımlar ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 ilmek ayıracağız. Şu 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yeri belli olsun diye şu araya bir ip takayım hanımlar. 24 ilmeği ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle ipimi takıverdim buraya. Topuğumuzu yapmaya başlıyoruz. Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek ki model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 haroşamı ördüm. Ardından hanımlar ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamdan sonra şu 8. ilmeği 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde ikisini keserek ördüm. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yaptık. Topuğumuz için şu orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı hanımlar. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilerek eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Yine ön yüze geldik. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. 7 tane haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmeğimi ördüm. 24.'yü örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık hanımlar. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptık. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği örüp 24.'yü de örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki işaretli yere kadar, bakın şu 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bakın bu işaretlere kadar kestim ve geldim. Artık ipimi çekiyorum buradan. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Diğer kesimlerim şöyle olacak: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. 5 şiş patiklerimde kullandığım topuk kesim yöntemini yine bu 2 şiş patiğimde de kullandım. Her iki patiğimizin topuk yönü de aynı tarafta, kesim yönü aynı tarafta oluyor. Gizli kesim olduğu için kesim yeri bile belli değil. Sizler bildiğiniz, sevdiğiniz, beğendiğiniz farklı patik topuk yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz patiğinizde. Ben kendi sevdiğim tarzı burada yansıtmaya çalışıyorum. Gerçi sevmediğim hiçbir modele, hiçbir tekniğe de kanalımda yer vermiyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde keseceğiz hanımlar. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmek kesimi de aynı anda bitecek. Yine aynı şekilde birinci ve ikinci şişimizden sırasıyla ilmekler alıyoruz. İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz hanımlar. Ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde tamamlanıyor. Son ikişer ilmeğim kaldı şişlerimde. Ve son birer ilmek kaldı. Yine buradaki ikinci ilmeğimi de alıyorum. İlk ilmeğin içinden geçirdim. Şişlerim de boşa çıktı artık. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. En son buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım. Manken ayağımıza giydirelim. Patiğimizi bir de öyle görelim. Çünkü ajurlu modeller ayakta daha net, daha güzel görünüyor. Modeli daha iyi gösteriyor. Bütün iplerimizi böyle gizleyelim hanımlar. Patiğimizin içindeki bu ip görüntüsü, kesik ip görüntüleri hoş bir görüntü oluşturmuyor. Hemen şöyle topuğumuzu gösterelim. Bakın. Bu şekilde izi bile belli değil. Gayet şık, düzgün, muntazam duruyor. Patiğimiz bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Bir de ayağımızda da bakalım patiğimize. 5 şiş patik bilmeyen ve seven, 5 şiş seven hanımlar için de iyi bir fikir diye düşünüyorum hanımlar. 2 şiş ile yapılmış, görüntü itibariyle de 5 şiş patikten hiçbir farkı olmayan bir model. Hemen şöyle güzelce ayağıma da giydirdim patiğimi. Bakın, görüntümüz bu. Birlikte yaptığımız modelimiz. Dikiş olmadığı için de ayakta gayet rahat oluyor. Kullanışlı, güzel, çeyizlik. Dilerseniz hediyelik ki o kullanabileceğiniz bir model oldu. Hemen tabanımızı da göstermek istiyorum. Patiğimizin topuğunu da yine göstereyim bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.